1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı Lübnanlılar için çok zordu. Dünyanın geri kalan Dünya Savaşı ile meşgulken Lübnan halkı yaklaşık 4 yıl sürecek bir kıtlığın pençesindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Lübnan'da Türk egemenliği sona erdi. Fransa, Suriye için Fransız mandası altındaki bölgeyi ve Milletler Cemiyeti altındaki Lübnan'ı kontrol altına aldı. Fransızlar 1920 yılında Büyük Lübnan Devleti'ni oluşturdular. 1926 yılında Lübnan'da Cumhuriyet ilan edildi ve bir anayasa kabul edildi. Ancak anayasa 1932 yılında askıya alındı. Çeşitli birlikler Fransa'dan bağımsızlık istediler. 1936 yılında Pierre Gemayel tarafından Ketayip Partisi kuruldu. Lübnan bağımsızlığı 22 Kasım 1943 tarihinde sağlandı. 1941 yılında Beyrut'u Vichy Fransız güçlerinden kurtarmak için Lübnan işgal eden özgür Fransız birlikleri 1946 yılında ülkeyi terk etti. Maroniler ülke ve ekonomi üzerinde gücü ele geçirdiler. Hem Müslümanların hem de Hristiyanların her birinin belirli bir koltuk kotasına sahip olduğu bir parlamento oluşturuldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Maroni, Başbakan Sünni Müslüman ve Meclis Başkanı Şii Müslüman olacaktı. İsrail'in kurulması ve yüz binlerce Filistinli mültecinin Lübnan'a yerleşmesi dini çatışmaları arttırdı. Soğuk Savaş dönemi Lübnan'ı ciddi bir şekilde etkiledi ve 1958 yılında siyasi kriz yaşandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut'a çıkarma yapmasıyla sona erdi. İç savaştaki iki ana ittifak, Lübnan'daki Filistin militanlığına karşı olan milliyetçi Maronilerden oluşan Lübnan Cephesi ve Filistin yanlısı solculardan oluşan Lübnan Ulusal Hareketi'ydi. Bunlar dışında iç savaşta birçok grup ve milis bulunuyordu. Hristiyan militan grupları, Şii militan grupları, Sünni militan grupları, dinle ilgisiz militan grupları, Düzziler, Filistinler gibi. 1975 baharı boyunca Lübnan Ulusal Hareketi'nin falancizmle karşı karşıya gelmesi ve her zamankinden daha zayıf olan ulusal hükümetin düzen sağlama ve ihtiyaçları karşılama arasında gidip gelmesiyle Lübnan'daki küçük çatışmalar topyekün bir çatışmaya dönüşüyordu. 13 Nisan 1975 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü ile Ketayip Hristiyan milisler arasındaki çatışmalar, Beyrut'un bazı bölgelerine, özellikle de şehrin iki bölümü arasındaki sınır çizgisine yol açacak şekilde tamamen yıkılan şehir merkezine sıçradı. Her iki taraf da çok sayıda milis oluşturdu ve yüzlerce sivil öldürdüler ya da rehin aldılar. Lübnan Ulusal Hareketi ile Lübnan Cephesi arasında yaşanan Oteller Savaşı 23 Ekim 1975'te başladı ve 2 Nisan 1976'ya kadar sürdü. 6 Aralık 1975 tarihinde Kara Cumartesi katliamı olarak bilinen olayda 4 Ketayip Partisi üyesinin öldürülmesi, Ketayip Partisi'nin hızlı ve geçici olarak barikatlar kurmasına neden oldu. Barikatlardan geçen birçok Filistinli veya Lübnanlı Müslüman hemen öldürüldü. Ek olarak Ketayip Partisi üyeleri Doğu Beyrut'ta Müslümanlara saldırdı. Bu noktadan sonra milisler arasında topyekün çatışma başladı. 18 Ocak 1876 tarihinde karantina katliamında Maroni güçleri tarafından tahminen 1000 ila 1500 kişi öldürüldü. Buna karşılık olarak 2 gün sonra 20 Ocak 1876 tarihinde Demu katliamında Filistin Kurtuluş Örgütü Maroni Hristiyan kasabası olan Demu kasabasına saldırdı. Bu iki katliam mislemeden korkan insanlar kendi mezheplerinin kontrolündeki bölgelere kaçarken Müslümanlar ve Hristiyanların kitlesel bir göçüne yol açtı. Katliamların bir başka etkisi de Yasser Arafat'ın iyi silahlanmış El Fethi'ni ve dolayısıyla Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan Ulusal Hareketi'nin yanına çekmekti. 22 Ocak 1976 tarihinde Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad iki taraf arasında ateşkes ilan ederken, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tekrar Suriye etkisi altına almak ve parçalanmayı önlemek için Filistin Kurtuluş Ordusu kisvesi altında gizlice Suriye birliklerini Lübnan'a taşımaya başladı. Buna rağmen Lübnan'da şiddet atmaya devam etti. Mart 1976'da Lübnan Devlet Başkanı Süleyman Fauci'ye Suriye'den resmi olarak müdahale etmesini istedi. Birkaç gün sonra Esad, ABD'ye mesaj göndererek Lübnan asker göndermesi durumunda müdahale etmemelerini istedi. 8 Mayıs 1976 tarihinde Suriye'nin desteklediği Elias Sarkis, Lübnan parlamentosu tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fauci'yi mağlup etti. Ancak Fauci istifa etmeyi reddetti. 1 Haziran 1976 tarihinde 12 bin düzenli Suriye askeri Lübnan'a girdi. Filistinli ve solcu milislere karşı operasyonlar düzenlemeye başladı. İsrail Mayıs 1976'da Maroni kuvvetlerine silah, tank ve asker danışman sağlamaya başladığından bu teknik olarak Suriye ile İsrail'i aynı tarafa koydu. Ocak ayından bu yana Doğu Beyrut'taki Tel Al-Zaatar mülteci kampı Maroni Hristiyan milisler tarafından kuşatma altındaydı. 12 Ağustos 1976'da Suriye tarafından desteklenen Maroni güçleri kampı savunan Filistinli ve solcu milisleri alt etmeyi başardı. Hristiyan milisler 1000 ila 1500 sivili katlettiler. Bu olay Arap dünyasından Suriye'ye ağır eleştiriler getirdi. 19 Ekim 1976 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve komünist milislerin birleşik bir gücü, çoğunluğu Müslüman olan bir bölgede izole bir Maroni köyü olan Ayşiye'ye saldırdığında Ayşiye Savaşı gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri Topçu Kolordusu saldırganları ABD yapımı 175 mm'lik saha topçu birimlerinden 24 mermi ateşleyerek ilk girişimlerini püskürttü. Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü ve komünistler düşük görüş mesafesinin İsrail topçularını çok daha etkisiz hale getirdiği gece vakti geri döndüler. Bunun üzerine köydeki Maroniler kaçtı. Ekim 1976'da Suriye, Riyad'da Arap Birliği zirvesinin önerisini kabul etti.
Suriye'ye savaşları çözmek ve sükuneti yerden sağlamakla görevli bir Arap caydırıcı gücün büyük bir kısmı olarak Lübnan'da 40.000 asker tutma yetkisi verildi. İç savaş bu noktada resmen dudaklatıldı. Beyrut'a ve Lübnan geri kalanın çoğuna huzursuz bir sessizlik çöktü. Ancak güneyde Riyad Anlaşmalar hükümleri uyarınca Orta Lübnan'ı boşaltmaları gereken Filistin Kurtuluş Örgütü savaşçıların kademeli olarak geri dönmesinin bir sonucu olarak bu sessizlik bozulmaya başladı. Güney Lübnan ve Beyrut'un batı yarısının Filistin Kurtuluş Örgütü ve Müslüman temelli misal için üs haline gelmesi ve Hristiyanların Doğu Beyrut'la Lübnan Dağı'nın Hristiyan bölümünü kontrol etmesiyle artık ulus fiilen bölünmüştü. Bölünmüş Beyrut'taki ana çatışma hattı Yeşil Hat olarak biliniyordu. Doğu Beyrut'ta 1976'da Ulusal Liberal Parti, Kataib Partisi ve Lübnan Yenilenme Partisi Maruni liderleri Lübnan Ulusal Hareketi'ne siyasi bir kontrpuan olan Lübnan cephesine katıldı. 1977 yılının Mart ayında Lübnan Ulusal Hareketi lideri Kemal Can Bolat suikasta uğradı. Yerine oğlu Velid Can Bolat geçti. Bu cinayet büyük ölçüde Suriye hükümetinin üzerine atıldı. 100 gün boyunca Doğu Beyrut eşrafında kalan tek siyasi kişi Cumhurbaşkanı Kamil Şimon'du ve bölgeden çıkmayı reddetti. Maruniler ile Arap caydırıcı gücünün Suriye birlikleri arasında yaşandı. Suriye birlikleri eşrafının Hristiyan Beyrut bölgesini 100 gün boyunca bombaladı. Çatışma Suriye ordusunun Doğu Beyrut'tan sürülmesiyle sonuçlandı. Arap caydırıcılık gücünün Lübnan'daki görevi sona erdi ve Lübnan'daki Suriyelilerin gerçek niyetleri ortaya çıktı. Çatışma 160 ölü ve 400 yaralıyla sonuçlandı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1977 ve 1978'de Lübnan'dan İsrail'e saldırıları ülkeler arasındaki gerilimi tırmandırdı. 11 Mart 1978'de 11 El-Fetih savaşçısı İsrail'in kuzeyinde bir sahile indi ve Hayfa Tel Aviv yolunda yolcular dolu iki otobüsü kaçırmaya başladı. Sahil yolu katliamı olarak bilinen olayda yoldan geçen araçlara ateş etti. İsrail güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülmeden önce 37 İsrailliyi öldürdüler ve 76 İsrailliyi yaraladılar. Buna yanıt olarak İsrail 4 gün sonra Litani operasyonu ile Lübnan'ı işgal etti. İsrail ordusu Litani Nehri'nin güneyindeki bölgenin çoğunu işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 425 sayılı kararı kabul etti. İsrail'in derhal geri çekilmesi ve barış sağlamakla suçlanan Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici gücü olan UNIFIL'in kurulması çağrısında bulundu. İsrail kuvvetleri daha sonra 1978 yılında geri çekildi. Ancak sınır boyunca 14 kilometre genişliğinde bir güvenlik bölgesini yöneterek güney bölgesinin kontrolünü elinde tuttu. Filistin Kurtuluş Örgütü ateşkes döneminde 270'in üzerinde belgelenmiş saldırıyla rutin alarak İsrail'e saldırdı. Celile'deki insanlar bu bombardımanlar sırasında düzenli olarak evlerini terk etmek zorunda kaldılar. İşgalden sonra Filistin Kurtuluş Örgütü karargahında ele geçirilen belgeler onlar Lübnan'dan geldiklerini gösteriyordu. Haziran ve Ağustos 1979 arasında İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Lübnan'daki hedeflere yönelik topçu bombardımanları ve hava saldırılarını arttırdı. Bu da yaklaşık olarak 40 kişinin ölümüne ve kitlesel bir sivil göçüne neden oldu. 27 Haziran'da Güney Lübnan üzerinde 4 Suriye uçağı düşürüldü. Bunlardan birisinin Filistin Karateş tarafından vurulduğu bildirildi. Uzun bıçaklar günü olarak bilinen Safla katliamı 5'i Cümeyye'nin Lübnan kuvvetlerindeki tüm Marun savaşçıları kendi liderliğinde birleştirme çabasının bir parçası olarak 7 Temmuz 1980 tarihinde sahil kasabası olan Safra'da meydana geldi. Falancist güçler Kaplanlar milislerine sürpriz bir saldırı başlattı ve çoğu milislerden olmayan normal vatandaşlardan 83 kişinin hayatına mal oldu. Kataib milislerinin lideri Beşir Cümeyyil tüm Hristiyan milisleri zorla birleştirerek Lübnan Kuvvetleri adlı siyasi partiyi kurdu. 22 Aralık 1980 tarihinde başlayan Zahreh Savaşı, Filistin Kurtuluş Örgütü, Suriye ve Arap caydırıcı kuvvetlerine karşı Lübnan kuvvetleri arasında yaşandı. Bu kıstırma stratejisi olarak Suriye güçleri şehre giden ve çıkan ana yolları kontrol etti ve tüm vadiyi güçlendirdi. Aralık 1980 civarında Zahlavi Lübnan kuvvetleri ile Suriye destekli solcu militanlar arasında gerilim arttı. 1981 yılının Nisan ayından Haziran ayına kadar Zahlavi yerel direnişin yardım ettiği Lübnan kuvvetleri üyesi Suriye savaş makinesiyle karşı karşıya geldi ve şehri Suriye müdahalesine ve potansiyel işgaline karşı savundu. 30 Haziran 1981 tarihinde savaş sona erdi. Sonucunda Suriyelilerin Zahre çevresindeki mevzilerini terk etmelerine ve Lübnan kuvvetlerinin Lübnan iç güvenlik güçleriyle değiştirilmesine karar verildi. Bu çözüm Suriye saldırısına direnebildikleri ve şehri yabancı işgalden koruyabildikleri için Lübnan kuvvetleri için bir zafer olarak kabul edildi. Lübnan kuvvetleri gittikten sonra da Suriyelilerin Zahre'ye saldıracağından korkan Beşir her ihtimale karşı küçük bir ekip tuttu. 17 Temmuz 1981 tarihinde İsrail uçakları Beyrut'ta Filistin Kurtuluş Örgütü bağlantılar gruplarının ofislerinin bulunduğu çok katlı apartmanları bombaladı. Bombalama dünya çapında İsrail'i kınamaya ve ABD uçaklarının İsrail ihracatına geçici bir ambargoya yol açtı. Ağustos 1981'de İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon, Filistin Kurtuluş Örgütü karargah ve komuta sığınaklarının bulunduğu Batı Beyrut'taki Filistin Kurtuluş Örgütü askeri altyapısına saldırmak için planlar hazırlamaya başladı. 3 Haziran 1982 tarihinde El-Fetih'in parçalanmış bir grubu olan Ebu Nidal örgütü, Londra'daki İsrail Büyükelçisi Shlomo Argos'a suikast girişiminde bulundu.
İsrail Batı Beyrut'taki Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerinden 100'den fazla can kaybına yol açan bir misleme hava saldırısı düzenledi. Filistin Kurtuluş Örgütü buna Lübnan'dan roketler ve toplarla birkaç saldırı başlatarak karşılık verdi. Bu da ateşkesi açıkça ihlal etti. Bu arada 5 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy birliği ile çatışmanın tüm taraflarının Lübnan içindeki ve Lübnan-İsrail sınırındaki tüm askeri faaliyetleri derhal ve eş zamanlı olarak pazar günü yerel saatle 6'dan önce durdurmaya çağıran 508 sayılı kararı kabul etti. Fakat İsrail 6 Haziran 1982'de Lübnan'daki Filistin Kurtuluş Örgütü üslerine saldırılan Celile için barış harekatını başlattı. Böylece 1982 Lübnan Savaşı başladı. İsrail kuvvetleri Madon liderlerinin ve milislerin desteğiyle hızla Lübnan'a 40 kilometre ilerleyerek Doğu Beyrut'a ilerledi. İsrail kabinesi işgale izin vermek için toplandığında Ariel Sharon bunu Lübnan'a 40 kilometre ilerleme, Filistin Kurtuluş Örgütü kalelerini yıkma ve Kuzey İsrail'i Filistin Kurtuluş Örgütü roketlerin menzilinden çıkaracak genişletilmiş bir güvenlik bölgesi kurma planı olarak tanımladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Rafael Eden ve Sharon, Eylül 1981'deki planına uygun olarak işgalci güçlere doğrudan Beyrut'a yönelme emrini vermişlerdi. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan uluslararası kabul görmüş sınırlarına çekilmesini talep etti. 8 Haziran 1982 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in geri çekilmesini talep eden bir önergeyi veto etti. 15 Haziran 1982'de İsrail birlikleri Beyrut'un dışına yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'dan çekilmesi çağrısında bulundu. Sharon, müstahkem mevkilere çekilen yaklaşık 16.000 Filistin Kurtuluş Örgütü fedaisini hedef alarak Batı Beyrut'a bombalı saldırı emri vermeye başladı. 26 Haziran'da İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesine yönelik ilk adım olarak Beyrut çevresinde çarpışan İsrail güçlerinin o şehrin çevresinden 10 kilometrelik bir mesafeye kadar derhal geri çekilmesini talep eden bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı önerildi. Amerika Birleşik Devletleri bu kararı Filistin Kurtuluş Örgütü'nün uygulanan bir siyasi güç olarak korumaya yönelik şeffaf bir girişim olduğu için veto etti. Fakat Başkan Ronald Reagan kuşatmayı sona erdirilmesi için Başbakan Begin'e telefon açıp hararetli bir ricada bulundu. Dakikalar sonra da Begin, Reagan'a saldırıyı durdurma emrini verdiğini bildirmek için onu geri aradı. Artan şiddet ve sivil kayıpların ortasında Philip Habib bir kez daha düzen sağlamak için gönderildi. Ve bunu 12 Ağustos'ta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Batı Beyrut'u gün boyu süren yoğun bombardımanın hemen ardından başardı. Yapılan müzakereyle hem İsrail'in hem de Filistin Kurtuluş Örgütü unsurlarının geri çekilmesi sağlandı. Çok uluslu bir gücün ilk birlikleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'dan çekilmesini denetlemek için 21 Ağustos 1982 tarihinde Beyrut'a indi. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğu Suriye birliklerinin ve Filistin Kurtuluş Örgütü savaşçılarının Beyrut'tan tahliyesiyle sonuçlandı. Ancak İsrail yaklaşık 2000 Filistin Kurtuluş Örgütü militanının Beyrut'un eteklerindeki Filistin mülteci kamplarında saklandığını bildirdi. 5 yıl Cümeyil 23 Ağustos 1982 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildi. 14 Eylül'de Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi'ne bağlı Habib Tene Shortrin tarafından öldürüldü. 16 ve 18 Eylül 1982 tarihleri arasında yaşanan Savde ve Şatille katliamında Lübnanlı falancistler İsrail Savunma Kuvvetleri ile ittifak halinde Şatille mülteci kampında ve Beyrut'un bitişiğindeki Savda mahallesinde 460 ila 3500 Lübnanlı ve Filistinli Şii sivili öldürdü. İsrail ile falancist müttefiklerine Filistin Kurtuluş Örgütü savaşçılarını temizleme emri vermişti. Falancist lider Eli Hobika'ya sadık askerler sivilleri katletmeye başlarken İsrail güçleri Savda ve Şatille'den çıkışları kapatıp bölgeyi işaret fişekleriyle aydınlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri sadece cinayetleri durdurmak için harekete geçmemekle kalmadı. Aynı zamanda kaçmaya çalışanların falancistlerden kaçmasını engelledi. Ve daha sonra da onların istekleri üzerine kampları gece boyunca aydınlatarak onlara yardım etti. 10 gün sonra İsrail hükümeti Savda ve Şatille katliamının koşullarını araştırmak için Kahan Komisyonu'nu kurdu. 1983 yılında komisyon katliamdan bizzat dönemin Savunma Bakanı Ariel Sharon sorumlu olduğu ve istifa etmesi gerektiği yönündeki bulgularını yayınladı. Baskı altında Sharon Savunma Bakanlığından istifa etti. Fakat hükümette bir bakan olarak kaldı. 17 Mayıs 1983 tarihinde Lübnan'dan Emin Cemayel, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Cemayel üzerinde şiddetli baskı uygulamalarının ardından İsrail'in Suriye birliklerinin ayrılması şartıyla geri çekilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. 17 Mayıs Anlaşması olarak bilinen bu anlaşma, İsrail ile Lübnan arasındaki savaş halinin sona erdiği ve artık bir savaş olmadığını belirtiyordu. Bu nedenle yürürlükteki anlaşma, İsrail ile bir barış anlaşması anlamına geliyordu. Anlaşma birçok Lübnanlı Müslüman tarafından İsrail'in Güney Lübnan'da kalıcı bir kontrol elde etme girişimi olarak görüldü. 17 Mayıs Anlaşması Arap dünyasına geniş çapta dayatılan bir teslimiyet olarak tasvir edildi ve Emin Cemayel, Kuisling gibi davranmakla suçlandı. Suriye bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktı ve birliklerin geri çekilmesini tartışmayı reddetti. Bu da daha fazla ilerlemeyi fiilen engelledi. Ağustos 1983'te İsrail Şuf bölgesinden çekildi. Böylece Düzli ve Madlum milisler arasındaki tamponu kaldırıldı. Fakat bu olay daha savaşını tetikledi. 3 Eylül 1983 tarihinde savaş başladı.
İsrail bu savaşa müdahale etmedi. Eylül 1983'te Düzce Şuf'un çoğunun kontrolünü ele geçirdi. İsrail güçleri güneydeki güvenlik bölgesi dışında her yerden çekildi. Eylül 1983'te İsrail'in geri çekilmesi ve ardından Lübnan ordusuyla muhalif gruplar arasında yaşanan dağ savaşı sırasında Kilit arazinin kontrolü için çıkan çatışmaların ardından Ligin Beyaz Sarayı destek vermek amacıyla Düzce ve Suriye mevzilerini bastırmak için deniz silahlarının kullanılmasını onayladı. 1982 yılında İran İslam Cumhuriyeti Lübnan'da Suriye kontrolündeki Bika Vadisi'nde bir üs kurdu. Bu temelden İslam Devleti Muhafızları Kolordusu İran içi bir vekil ordu olarak faaliyet göstermesi için Hizbullah'ı kurdu. İslam Devleti Muhafızları Kolordusu İsrail işgaline dilenen Şii gruplardan ve ana Şii hareket olan Emel hareketinden uyarılar alarak Hizbullah'ı örgütledi. Bu grup devrimci İslamcılığı için İran İslam devriminden ilham aldı. Hizbullah hızlı bir şekilde güçlü, silahlı bir güç haline geldi. 18 Nisan 1983 tarihinde Batı Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı intihar saldırısında 63 kişi öldü ve Lübnan'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı çıkarlarına karşı bir dizi saldırı başlatıldı. 23 Ekim 1983 tarihinde İran destekli yıkıcı bir intihar bombacısı Beyrut'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız kuvvetlerinin kışlalarını hedef alarak 241 Amerikan ve 58 Fransız askerini öldürdü. 18 Ocak 1984'te Beyrut Amerikan Üniversitesi Başkanı Malcolm Hooper öldürüldü. ABD karşıtı saldırılar 20 Eylül 1984'te Doğu Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği ek binasının ikisi ABD askeri olmak üzere 24 kişinin ölümüne yol açan bombalanmasa dahil olmak üzere ABD güçleri çekildikten sonra da devam etti. 1 Temmuz 1985 tarihinde sonra Beyrut havaalanına inen bir Transworld Airlines Flight 847 uçağın kaçırılmasının ardından Başkan Ligin Lübnan'a ve Lübnan'dan yapılan tüm uçuşları yasakladı. 1985 ve 1989 yılları arasında ulusal uzlaşmaya yönelik çeşitli çabalar başarısız olunca mezhepsel çatışmalar daha da kötüleşti. 1985-1986 Kamplar Savaşı'nda Emel Milis'in başını çektiği Suriye destekli bir koalisyon Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'daki kalelerinden çıkarmaya çalışırken şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu esnada birçok Filistinli öldü. Sade ve Şetilla ile Boj el Branjeh mülteci kampları büyük ölçüde yok edildi. 8 Mart 1985 tarihinde Beyrut'un güneyindeki El Abid'de bomba yüklü bir araç patladı. 80 kişi öldü ve 400'den fazla kişi yaralandı. 8 Ağustos 1985 tarihinde Şam'da Cumhurbaşkanı Emin Cemayel, Başbakan Reşit Karami ve Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ile Hristiyan ve Düzce milisler arasındaki çatışmaya sona erdirmeye çalışan bir zirve düzenlendi. Bunu Beyrut'ta herhangi bir anlaşmayı bozma niyetinde olduğu görülen bir dizi bombalı araç takip etti. 14 Ağustos'ta Lübnan kuvvetlerinin bir Hristiyan bölgesi kontrolünde bir araba patladı. 17 Ağustos'ta yine Lübnan kuvvetleri kontrolündeki bir bölgede bir süpermarketin yanında bir başka araç patladı. 55 kişi öldü. 2 gün sonra Beyrut'un Düzce ve Şii mahallelerinde 2 bombalı araç patladı. Ertesi gün Trablus'ta bir bombalı araç daha patladı. Eylül 1985'te Trablus'ta Alevi ve Sünni milisler arasında çatışma çıktı. 200 bin kişi şehri terk etti. Liman bölgesi ağır bir şekilde bombalandı. Suriye ordusunun bir hafta sonra gelişi 500 kişinin ölümüne neden olan şiddeti sona erdirildi. Aralık 1985'in sonlarında Lübnan'daki durum istikrara kavuşturmak için Suriyeliler ve Lübnanlı müttefikler arasında bir anlaşmaya varıldı. Fakat Başkan Emin Cemayel ve Ketayip Partisi buna karşı çıktı. 15 Ocak 1986 tarihinde Lübnan kuvvetlerinin Suriye yanlısı lideri Elias Hobeyka devrildi. Nisan 1986'da Libya'ya yönelik Amerikan hava saldırılarının ardından 3 batılı rehine idam edildi ve yeni bir rehine alma turu başladı. 1987 yılında Filistinliler, Soyca ve Düzce savaşları Emel'e karşı ittifak kurup sonunda Suriye müdahalesini artırdığında büyük çatışma Beyrut'a geri döndü. 22 Şubat 1987 tarihinde 8.000 Suriye askeri rakip milisle ayırmak için Batı Beyrut'a girildi. Nisan 1988'de Suriye'nin desteklediği Emel ile İran desteklediği Hizbullah arasında Kardeşler Savaşı başladı. Mayıs ayı başlarında Hizbullah, Beyrut'un güneyindeki Dahiyah banliyö önlerindeki Emel mevzilerine geniş çaplı bir saldırı düzenledi. 11 Mayıs'ta banliyölerin %80'ini ele geçirildi. Hizbullah başkentte önemli bir güç oldu. 2 Ocak 1989 tarihinde Güney Lübnan'daki İklim Al-Tuffah'ta iki taraf arasında önemli bir toprak değişikliği olmaksızın çatışmalar çıktı. Aralık 1989'da İklim Al-Tuffah'ta 3500'den fazla Emel ve Filistin savaşçının bölgede 2000 Hizbullah savaşçısıyla çatıştığı çatışmalar yeniden patlak verdi. Çatışmaların çoğu 28 Aralık'ta azaldı. Küçük çatışmalar 1990 sonlarında gerçekleşti. Ancak Kasım 1990'da tamamen durdu. Başbakan Reşit Karami 1 Haziran 1987 tarihinde suikast sonucu öldürüldü. Başkan Cemayel'in görev süresi Eylül 1988'de sona erdi. İstifa etmeden önce Ulusal Pakt'a aykırı olarak başka bir Marlon Hristiyan Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Michel Aoun'u Başbakan Vekili olarak atadı. Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin İran-Irak Savaşı için vekil savaş alanları ararken bu dönemdeki çatışma Irak'ın artan müdahalesiyle daha da şiddetlendi.
İran Emel ve Hizbullah aracılığıyla nüfuzuna karşı koymak için Irak Maruni grupları destekledi. Saddam Hüseyin 1988 ile 1990 yılları arasında AVN'a ve Samil Ciye liderliğindeki Lübnan kuvvetlerine yardım etti. Müslüman gruplar Ulusal Pakt'ın ihlalini reddettiler. Karami'nin halifi olan Sünni Selim Hos'a destek sözü verdiler. Böylece Lübnan, Doğu Beyrut'ta bir Maruni askeri hükümeti ile Batı Beyrut'ta bir sivil hükümet arasında bölündü. 8 Mart 1989'da AVN, Müslüman milislerin yasa dışı limanlarını abluka altına almaya başladı. Bu olay 6 ay süren kanlı topçu atışlarını ateşledi. 6 gün sonra Suriyelilere ve onların Lübnanlı müttefik milislerine karşı Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığı şeyi başlattı. Sonuç olarak Lübnan ordusu ve Doğu Beyrut'taki milis cepheleri üzerindeki Suriye baskısı arttı. Askeri olarak bu savaş amacına ulaşamadı. Aksine Doğu Beyrut'a önemli ölçüde zarar verdi. Hristiyan nüfus arasında büyük bir göçü kışkırttı. 1989 yılındaki Taif Antlaşması savaşın sonunun başlangıcı oldu. Aynı yılın Ocak ayında Arap Birliği tarafından atanan başkanlığını Kuveyt'in yaptığı ve Suudi Arabistan, Cezayir ve Fas'ın da dahil olduğu bir komite çatışmaya çözüm üretmeye başladı. Bu Lübnanlı parlamenterlerin Suudi Arabistan Taif kentinde Ekim ayında Ulusal Uzlaşma Anlaşması'nı kabul ettikleri bir toplantıya yol açtı. Anlaşma Lübnan meselelerinde Suriye'ye büyük bir lot sağladı. Lübnan parlamentosunda Müslümanlarla Hristiyanlar arasında eşitlik sağlandı. 4 Kasım'da anlaşma Lübnan'da onaylandı. Plone Muavva Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ertesi gün başkan olarak Doğu Beyrut'taki askeri lider Michel Aoun, Muavva'da kabul etmeyi reddetti ve Taif Anlaşması'nı da kınadı. Muavvat 17 gün sonra 22 Kasım 1989 tarihinde konvoyu Lübnan Bağımsızlık Günü törenlerinden dönerken Beyrut'ta bir araba bombalanması sonucu öldürüldü. Yerine İlyas Halavi geçti. Fakat Aoun yine seçimi kabul etmeyi reddetti ve parlamentoyu feshetti. 16 Ocak 1990 tarihinde General Aoun, tüm Lübnan medyasına Halavi'yi ve Taif hükümetindeki diğer katılımcıları tanımlamak için başkan veya bakan gibi terimler kullanmayı bırakmasını emretti. Bu olaya Hristiyan Doğu Beyrut'ta rakip bir güç komisyoncusu haline gelen Samil Ciye liderliğindeki Lübnan kuvvetleri tüm yayınları askıya alarak yanıt verdi. General Aoun, milislerin Haravi yönetimiyle bağlantı kurmayı planladığından korktuğu için Lübnan kuvvetleriyle gerilim arttı. 31 Ocak 1990 tarihinde Avn'a bağlı Lübnan ordusu güçleri, Avn'ı silahla birleştirmeyen hükümetin ulusal çıkarına olduğunu belirtmesinin ardından Doğu Beyrut'taki Lübnan kuvvetleri mevzilerine saldırdı. Çatışma Avn'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiği ve müzakere çağrısı yaptığı 8 Mart'a kadar devam etti. Bu dönemde Doğu Beyrut 15 yıllık iç savaş boyunca yaşamadığı düzeyde yıkım ve kayıplara tanık oldu. Avn'ın güçleri Cihan kontrolündeki bölgelerde önemli bir ilerleme kaydedememişti. Ağustos 1990'da Aoun'un fesih emrine kulak asmayan Lübnan parlamentosu ve Cumhurbaşkanı, Taif'te öngörülen bazı siyasi reformlar içeren anayasa değişiklikleri üzerinde anlaştılar. Ulusal Meclis 128 sandalye çıktı ve ilk kez Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında eşit olarak bölündü. 13 Ekim 1990 tarihinde Suriye, ordusuna, hava kuvvetlerini ve Lübnanlı müttefiklerini içeren Aoun'un başkanlık sarayı çevresindeki kalesine karşı büyük bir operasyon başlattı. Yüzlerce Aoun taraftarı öldürüldü. Aoun Beyrut'taki Fransız Büyükelçiliğine karşı ve daha sonra Paris'te sürgüne gitti. Mayıs 2005'e kadar da geri dönemedi. Mart 1991'de Lübnan parlamentosu bir af yasası çıkardı ve tüm siyasi suçlular serbest bırakıldı. Fakat bu afa yabancı diplomatlara karşı işlenen suçlar veya kabine tarafından Yüksek Yargı Konseyi'ne havale edilen belirli suçlar dahil edilmedi. Mayıs 1991'de Hizbullah dışındaki milisler dağıtıldı ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri Lübnan mezhepsel olmayan tek büyük kurum olarak yavaş yavaş kendini yeniden inşa etmeye başladı. Çoğunluğu Hizbullah militanlarından oluşan silahlı güçlerle Lübnan ordusu tekrar kuruldu. Böylelikle 15,5 yıl süren iç savaş sonunda bitti. Savaş sonrası dönemde Suriye'nin Lübnan üzerindeki baskısı arttı. Suriye güçleri 2005 yılında yaşanan Sedil devriminden sonra Lübnan'dan çekildiler. Lübnan iç savaşında 120.000 ila 150.000 insan öldü.